Cebindeki para okulun yemeği içindi. O parayla Kahire'ye bilet alıyor. 14 yaşında. Günde 10 saat yolda. Takımda adı bile yok. Ona köyün çocuğu diyorlar. Ama bir gün bir ülke ona kral diyecek. Onun adı Muhammed Salah. Saat sabahın 5'i. Nil deltasının kalbinde, Garbiye vilayetine bağlı o küçük tarım yerleşimi Nagrik henüz uyanmamış. Toprak yollar, alçak kiremitli evler, tek katlı betonarme bir okul. Çocuk evden çıkıyor, çantasında okul kitapları değil, yıpranmış kramponları var. Önündeki yol Kahire'ye kadar uzanıyor, 80 mil. Bozuk asfalt, 4 ya da 5 ayrı otobüs aktarması. Durakta beklenen koca bir saat daha. O otobüslerin camından dışarı bakarken sadece bir şehirden diğerine gitmiyor. Milyonlarca insanın hapsolduğu bir kaderin sınırlarını zorluyor. Bu yolculuğun sadece bir çocuğun seyahati değil, sarsılmaz bir ısrarın taşıyıcısı olduğu gerçeği hikayenin kalbidir. Çünkü büyük hikayeler kimsenin alkışlamadığı anlarda başlar. Herkesin vazgeçtiği o karanlık mesafelerde. Yetenek belki konforlu bir sahada kendini gösterebilir. Oysa asıl deha o sahaya ulaşmak için günde 10 saatlik o boğucu otobüs kokusuna katlanma iradesidir. Dünya üzerindeki sayısız yetenekli çocuk, o yolun 3. durağında evine dönmeyi seçmiştir. Oysa yola devam etmenin, o eşiği atlamanın insanı sıradanlıktan koparan tek mekanizma olduğunu kanıtlar. O uzun yolun sonundaki sahayı ve topun ardındaki hayatın köklerini yine Nagrig'in dar sokaklarında buluruz. 15 Haziran 1992'de futbolu tutkuyla seven bir babanın oğlu olarak dünyaya gelir. Fiziği son derece ince, bedeni yaşıtlarına göre küçüktür. Sokak aralarındaki maçlarda kendinden yaşça büyük, omuzları çok daha geniş çocuklara karşı ayakta kalmak zorundadır. Televizyonda İtalya ve İspanya liglerini izlerken iki figürü gözüne kestirir. Onları bıkmadan taklit eder, Roma'nın lideri Francesco Totti ve sahanın ortasında adeta dans eden Zinedine Zidane, Köyün duvarlarına saatlerce top vururken hedefi yalnızca Mısır'ın başkenti değildir. O tozlu duvarın ötesinde ulaşılmaz bir kelime olan Avrupa'ya atmaktadır. ilk taklit edilen isimlerin kimliği bir çocuğun zihnindeki mimariyi ele verir. Totti bir takımın beyni olmaktan öte bütün bir şehrin ruhudur. Zidane ise kaosun ortasında sükunetin, tekniğin şiddete galip gelişinin sembolüdür. Salah'ın bu iki ismi seçmesi onun sadece hızlı koşmayı arzuladığını göstermez. Sahada oyunun kaderini tayin eden o merkezi figür olmayı arzuladığını gösterir. İnce fiziği onu kaçınılmaz olarak dengeyi kusursuzlaştırmaya iter. Zayıflık gibi görünen o bedensel kırılganlık en keskin silahının, çevikliğin doğduğu yerdir. 13-14 yaşlarındayken yerel kulüp İttihad Bazyun adına çıktığı maçlarda dikkat çeker. Kahire'nin köklü kulüplerinden Al Mukavlu'nun altyapı sorumluları onu başkente davet eder. Bu davet haftada 5 gün, her gün o 80 millik aktarmalı yolculuğun başlaması demektir. Kulübe ilk adım attığında hücumda değil, sahanın en gerisinde sol bek pozisyonunda görevlendirilir. Sol ayaklı ve hızlı olması, antrenörlerin onu doğrudan o çizgiye hapsetmesine yol açar. Çıktığı bir altyapı maçında hücuma katılıp ard arda çok net gol fırsatlarını kaçırır. Antrenörü onu oyundan almak yerine radikal bir taktiksel hamle yapar. Onu sol bekten alıp sağ kanadın en ucuna yerleştirir. O günlerde forma şansı bulamadığında soyunma odasında ağlarken babası yanına gelir ve o ağır cümleyi kurar. Büyük isim olan herkes önce çok acı çekti. O gözyaşları bir çöküş değil, profesyonelliğe geçişin en sert eşiğidir. Yanlış yerde, yani sol bekte durmak, sahanın geometrisini geriden izleme fırsatıydı. Dolayısıyla asıl taktiksel devrim antrenörünün onu sağ kanada atmasıyla başlar. Futbolun mekaniğinde sol ayaklı bir oyuncuyu sol çizgiye koyarsanız, oyuncu sadece dışarı doğru koşarak orta yapmak zorunda kalır. Oysa sol ayaklı bir oyuncuyu sağ kanada koyduğunuzda, oyuncu topla birlikte merkeze yönelmek zorundadır. Bu ters kanat pozisyonu hızını ve bitiriciliğini oyunun merkezine taşır. Babasının o sözü ise çekilen acının rastgele bir eziyet olmadığını zihnine kazır. Mısır'da A takıma yükselip işler tam yoluna girmeye başlamışken, Şubat 2012'de ülke futbol tarihinin en karanlık günü yaşanır.
Port Said Stadyumunda çıkan olaylarda 70'ten fazla insan hayatını kaybeder. Ülke derin bir yasa bürünür, stadyumlar kapatılır ve lig süresiz olarak iptal edilir. Mısır'da sahaya çıkmak artık imkansızdır. Tarihin acımasız akışı bir ülkenin matemini genç bir yeteneğin rotasına dönüştürür. Bu mutlak duraksama anı, Sviçre'nin Basel kulübünün scout ekibi için bir fırsat penceresi açar. Salah'ı bir dostluk maçı için İsviçre'ye davet ederler. O maçta sadece ikinci yarıda oyuna girip 2 gol atar. Basel hemen sözleşme imzalar. Orada Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı elerler, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ağlarını sarsar. Bu performans 2014 yılında onu İngiltere'ye taşır. Doğrudan Jose Mourinho'nun Chelsea'sine. Ancak yıldızlarla dolu o soyunma odasında beklediği şansı bulamaz. Fiziksel olarak o ligin yıpratıcılığına hazır görünmez, kulübeye mahkum kalır. Basel ona Avrupa futbolunun o devasa ölçeğini öğretmişti. Ama yeteneğin varlığına rağmen fırsatın yokluğu bir sporcu için oksijensiz kalmaktır. Mourinho'nun o dönemdeki sistemi fiziksel güce ve kusursuz bir savunma bilincine dayanır. Salah'ın hızı vardır fakat Premier Lig'in o kemik kıran savunmacıları arasında ayakta kalacak bedensel yoğunluğu oluşmamıştır. Kulübede geçen o sessiz aylar bir başarısızlık değil, bir ertelemedir. İçine düşen, İngiltere ile hesabı kapatma arzusunun başlangıcıdır. Oynamama zorunluluğu onu 2015 kışında İtalya'ya, Fiorentina'ya kiralık gitmeye mecbur bırakır. Çizmede sahaya adım attığı an bambaşka bir oyuncuya dönüşür. Juventus deplasmanında attığı o solo gol, kendi yarı sahasında aldığı topla 60 metre boyunca bütün savunmayı çaresiz bırakışı, İtalya'da manşetleri değiştirir. Sezon sonu Fiorentina sözleşmeyi uzatmak ister, oysa o rest çeker, antrenmanlara çıkmayı reddeder ve Roma'ya transfer olur. başkentte çocukluğunda Nagrig'in tozlu sokaklarında taklit ettiği idolü Francesco Totti ile yan yana sahaya çıkar. Kanıtlar. Fiorentina'daki krizde gösterdiği tutum, kendi kariyerini yönetme konusundaki tavizsizliğidir. Taktiksel olarak İtalya, alan savunmasının en acımasız uygulandığı yerdir. Eğer bir oyuncu o kilitleri açabiliyorsa, dünyanın her yerinde oynayabilir. O ters kanat kimliğini Roma'da tamamen kusursuzlaştırır. Duvarlara bakarak hayal ettiği Totti'nin ona pas atan kişiye dönüşmesi, ısrarın zamanı nasıl büktüğünün kanıtıdır. İtalya'da geçirdiği 2 muazzam sezonun ardından 2017 yazında Liverpool onu kulüp tarihinin rekor bedellerinden biriyle transfer eder. İngiliz basını şüphe doludur. Chelsea'de tutunamayan ismin geri döndüğünü yazarlar. Oysa o cevabını sahada verir. 38 maçlık sezonda 32 gol atarak kırılması imkansız görünen bir rekoru paramparça eder. Kar fırtınasının ortasında Everton'a karşı 3 savunmacıyı ekarte edip attığı gol, ona prestijli Puskás ödülünü getirir. Sadio Mane ve Roberto Firmino ile birlikte Avrupa'yı dehşete düşüren o hücum üçlüsünü kurar. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eski takımı Roma'ya karşı 2 muhteşem gol atar. Oysa tribünler yıkılırken o sadece ellerini kaldırır, başını eğer ve sevinmez. Bu salt bir performans değil, devasa bir adalet duygusudur. Kenara itilen bir ismin merkeze yürüyüşüdür. Taktiksel patlamanın sebebi Jürgen Klopp'un mekanizmasıdır. Firmino geriye gelip stoperleri üzerine çekerken Mane ve Salah açılan boşluklara saldırır. Bireysel yetenek ancak Klopp'un ona tanıdığı o alan gibi kolektif bir inançla zirveye çıkabilir. Şehrin onun için yazdığı Mısırlı Kral Marşı, bir şehrin endüstriyel umutsuzluğunun inanca dönüşmesidir. Roma'ya gol atıp sevinmemesi ise geçmişine duyduğu asil bir vefa borcudur. Kulüpteki bu ihtişamlı yükseliş kendi ülkesinin kaderine de yön verir. Ekim 2017'de Mısır milli takımı Kongo karşısındadır. Maç 1-1 devam ederken 90+5'te Mısır bir penaltı kazanır. Stadyumdaki 100.000 kişi nefesini tutar. Çünkü o penaltı Mısır'ı 1990'dan beri ilk kez Dünya Kupası'na taşıyacak olan tek vuruştur. Topun başına geçer, ağları sarsar ve bütün bir ülkeyi sokağa döker. Oysa bu zirveden sadece aylar sonra Mayıs 2018'de Kiev'deki finalde Real Madrid'e karşı sahadadır. Bir ikili mücadelede yere ters düşer, omzu çıkar, sahanın ortasında acı içinde kalır, gözyaşlarıyla oyunu terk eder. Ve Liverpool o finale kaybeder. Tek bir penaltının arkasındaki psikolojik basınç bir ülkenin aidiyet hissini sırtlamaktır.
Dolayısıyla Kiev'deki o sakatlık anı, tek bir insanın omuzlarında bütün bir ülkenin umudunu taşımasının ne kadar kırılgan bir yük olduğunu hissettirir. Bedensel bir acıdan ziyade koskoca bir hayal parçalanmıştır. Omzundaki ağır hasara rağmen Rusya'daki Dünya Kupası'na katılır ama Mısır gruptan çıkamaz. Oysa pes etmek onun lügatinde yoktur. 2019 Şampiyonlar Ligi yarı finali. Barcelona deplasmanında 3-0 kaybedilir. Anfield'daki rövanşta sakatlığı sebebiyle kadroda yoktur. Tribünde üzerinde asla pes etme yazan bir tişörtle oturur. Liverpool o olmadan 4-0 kazanır. Ardından Madrid'deki finalde maçın henüz 2. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçer. Topu ağlara yollar, Şampiyonlar Ligi'ni kazanırlar. Bir oyuncunun mirası her zaman ayağındaki topla ölçülmez, takımına aşıladığı o inançla ölçülür. Madrid'deki penaltı sıradan bir gol değildir. Kiev'in asimetrik telafisidir. Omuzdan atılan devasa bir yüktür. Avrupa'nın zirvesinden sonra gelen 2019-2020 Premier Lig şampiyonluğu, Liverpool'un 30 yıllık hasretinin bitişi. Yıllar boyunca maç kaçırmaz, kusursuz bir disiplin ve tekrar. Attığı her kritik golden sonra dizlerinin üzerine çöker, secdeye kapanır. 2022'de Paris'te Real Madrid'e karşı bir kez daha finaldedir ama o maçı 1-0 kaybederler. Hasretin bitişi, nesiller boyu taşınan bir yükün kalkmasıdır. Secdeye kapanması ise zirvede bile kimliğini, doğduğu köyü, inancını kaybetmemesinin sessiz ama sarsıcı bir kanıtıdır. Paris'teki yenilgi, yenilgi ahlakını gösterir. Krallar da kaybedebilir. Kulüpte ulaşılan zirvelere rağmen milli takımda Afrika Uluslar Kupası'nda hüsranlar yaşar. 2017, 19, 21 finallerine, erken vedalarına şahit oluruz. 2023'te sakatlanarak turnuvayı kapatır, Mane'nin Senegal'ine karşı kaybedilen final ve Dünya Kupası bileti en derin yaralarıdır. Ama saha dışında Nagrik'e yaptırdığı okullar, hastaneler vardır. Basında konuşulduğu şekliyle hırsızı polise vermek yerine ona iş bularak hayata döndürdüğü öne sürülür. İngiltere'de yapılan akademik çalışmalar, İslamofobiyi nasıl azalttığını ölçülebilir şekilde ortaya koyar. Futbolun acımasız matematiğinde bireysel deha kupa getirmeye yetmez. Asıl devasa miras, o sokaktaki insanın hayatına dokunduğu anlardadır. Hırsıza uzattığı el, bir insanı onararak topluma kazandırma felsefesidir. Şehrin ön yargısını sadece varoluşuyla kırması en az golleri kadar büyüktür. Kitabın son bölümleri yazılmaya başlar. 2024-25 sezonunda Arne Slot yönetiminde görkemli bir şampiyonluk. Oysa 2025-26 sezonunda form düşer, kadro dışı kalmalar başlar, kulüp efsaneleriyle yaşanan tartışmalar, kulüpten itildiği hissini doğurur. Mart 2026'daki o video mesajı. Mayıs'ta Anfield'da buruk ama devasa bir mirasla veda edişi. Kariyeri bitmemiştir. Basında Suudi Arabistan söylentileri konuşulur. Efsanelerin son perdesi her zaman masalsı olmaz. Gerçek hayatın pürüzlü dokusu zamanın acımasızlığına yenik düşer. Ancak bu kırgın veda o 9 yıllık ihtişamı silemez. Hikaye bitmiş bir kitap değildir. Her şeyin sonundan doğrudan o ilk sahneye dönüyoruz. Nagrig'in tozlu yolunda minibüse binen o çocuğun yemek parasını bilete vermesine, Köyün çocuğuyla başlayan yolculuk ve kral kelimesi arasındaki o boşluğa. önemli olan ulaşılan ünvan değil. Her sabah o yola çıkma kararının defalarca verilmesidir. Bu hikaye neden önemli? Çünkü en sıradan bir köy yolunun en olağanüstü bir kariyere açılabileceğini gösteriyor. Bu kişi neden önemli? Çünkü zirvede bile geldiği yeri unutmayan, bir sporcunun bir şehrin ön yargısını bile değiştirebileceğini kanıtlayan biri o. Bugün bize ne söylüyor? Yolun uzunluğunun değil, o yola her sabah yeniden çıkma kararının insanı taşıdığını. Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.